Kurt ve Gölgesi Masalı. Aslanın bütün hayvanlara krallık yaptığı ormanda kendi halinde yaşayan bir kurt varmış. Bu kurt kral aslandan çok korkar ve aslanın söylediklerinin hepsini tam olarak yapmaya çalışırmış. Hani kraldan çok kralcı derler ya, bizim kurt da tam o tipte birisiymiş. Bu kurt güneş batmak üzereyken ormanda dolaşıyormuş. Bu arada gölgesini fark etmiş. Gölgesine bakınca da hayret ve sevinçle kendi kendine söylenmiş. Aman Allah'ım, ben ne kadar büyükmüşüm böyle demiş. Ve hemen o sıra Ormanlar Kralı Aslan aklına gelmiş. Gölgesini aslanın büyüklüğüyle kıyaslayınca da kendisinin aslandan daha büyük olduğunu fark etmiş. Neden daha önce bu kadar büyük olduğumu fark etmedim ki? Boşuna korkmuşum şimdiye kadar aslandan. Artık aslan benden korksun demiş. Bizim kurt o kadar ileriye gitmiş ki ormanın kralı ben olmalıyım. Aslan ne ki demiş. Kurt kendi kendine böyle hayaller kurarken ve dalmış bir şekilde yürürken az ileride aslanla karşılaşmış. Aslan bütün heybeti ve ihtişamıyla yürüyüp giderken kurt gereksiz bir şekilde aslana şöyle üstten bir bakış atmış. Kısık sesle de olsa, hiç de büyük değilmişsin. Ben senden daha cüsseliyim demiş. Ve aslanın üstüne doğru yürümeye başlamış. Aslan ne olduğunu anlamamış ve dağları inleten bir kükreme ile kurdun üzerine atlamış. Kurda öyle bir dayak atmış ki kurt günlerce kendine gelememiş. Ortada hiçbir sorun yokken Aslan Kral'la kötü olup Aslan Kral'dan dayak yiyen kurt o günden sonra akıllanmış. Kendinden daha büyük olan hayvanlarla iyi geçinmeye çalışmış. Yoktan yere kimseyle kavga etmemiş. Umarım kurt geri kalan hayatında mutlu olmayı başarabilmiştir. Unutmayın, büyüklük birilerine üstünlük taslamakta değil, herkesle iyi geçinebilmekte. Bu masalımız da burada bitmiş. Topallayan Eşek ve Kurt Masalı. Bir varmış bir yokmuş. Ormanda hayvan çokmuş ama hayvanların aklını kullananı pek yokmuş. Çok eski zamanlarda ormanların birinde birçok hayvan bir arada yaşarmış. Bu ormanda eşeğin biri çayırda otluyormuş. Bakmış uzaktan bir kurt geliyor. Kaçsa kaçamayacak. Kurt mutlaka ona yetişip yakalayacak. Hemen aklına bir kurnazlık gelmiş. Başlamış topallamaya. Kurt yaklaşmış. "Ne oldu sana? Niye topallıyorsun?" diye sormuş. Eşek de "Hiç sorma dostum. Bir çitten geçiyordum. Ayağıma diken battı. Canım öyle acıyor ki" diye karşılık vermiş. Kurt önce pek aldırmamış. Eşeği mideye indireceğini düşündükçe ağzı sulanmış bizim kurdun. Eşek, "Anladım senin niyetini ama bari şu dükeni çıkar da ağzına batmasın" demiş. Bunun üzerine kurt eşeğin sözüne kanmış ve gelip eşeğin arka ayağını kaldırıp dikeni aramaya başlamış. O ararken eşek tam kurdun ağzının orta yerine öyle bir tekme vurmuş ki kurt
Yediği tekmeyle afallamış, neredeyse bayılacak olmuş. Gözünün önünde yıldızlar uçuşmaya başlamış. Dişleri boncuk boncuk ağzına dökülmüş, yığılmış ağzında. Acı ile kıvranırken bir yandan da "Oh olsun bana, ben babamdan kasaplık öğrendim. Ne diye doktorluğa kalkışıyorum ki?" demiş. Ava giderken avlanmak diye buna derler. Aklını kullanmadan hareket edersen başına böyle şeyler gelebilir. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Bu masalın da sonunu getirdik. Kurt ile köpek masalı. Bundan yıllar önce bir çiftlikte bulunan köpekler çiftlikten kuş uçurmaz olmuşlar. Tabii ormandaki kurt da bu durumdan çok etkilenmiş. Uzun zaman aç kalmaktan çok zayıflamış ve bir tazıya dönmüş bizim kurt. Kurt bir gün ormanda gezerken bir köpek görmüş. Bu köpek gayet besili, tombul, parlak tüyleri olan bir köpekmiş. Ve ormanda yolunu şaşırdığı da her halinden belliymiş. Kurt kendi kendine düşünüp bu köpeği yersem ne güzel olur. Bir güzel karnımı doyururum demiş. Kurt saldırıya geçecekmiş ama çekinmiş. Biraz alttan alıp köpeğe yaklaşmış ve şöyle demiş. "İyi ense yapmışsın. Çok da parlak tüylerin var." Bunun karşısında köpek de "Siz de yapabilirsiniz. Benim gibi beslenmeyi isteseniz siz de beslenirsiniz. Yaşamak sayılmaz sizinki. Hem böyle aç, sefil dolaşmak hayat değil" demiş. Böyle bir hayat mı olur? Ne bir rahat uyku, ne de ağız tadıyla yenen bir yemek var. Gelin benim yanıma, dünya varmış dersiniz. Kurt bunun üzerine bayağı merak etmiş. Nasıl bir hayatmış bu ki? Sormuş. "Yaşadığın yerde işim ne olacak benim?" demiş. Köpek gülmüş. "Hiç. Fakir fukaraya saldırıp avlayacaksın. Evin adamlarına da kuyruk sallayacaksın. Sahibine hoş görünmek tek görevin. Bunun karşılığında da artık ne varsa hepsi senin. Tavuk kemiği mi, balık mı, keçi kemiği mi, bıldırcın, yumurtalar hepsi bol bol önüne koyulur. Karnını doyurursun bir güzel" demiş. Ayrıca bol bol sevgi gösterisinde bulunurlar. Sırtını okşarlar. Sabah akşam keyif yaparsın demiş. Bizim kurdun ağzı kulaklarına varmış. Gözleri dolmuş sevinçten. Köpeğin peşine takılmış. Birlikte çiftliğe doğru yol alırken köpeğin boynunda bir iz görmüş. "Bu iz de ne böyle?" demiş. Köpek de "Hiç" deyince kurt üstelemiş. Köpek "Değmez. Boş ver. Konuşmaya bile gerek yok" demiş. Kurt köpeğin söylemesi için üsteleyince köpek "Önemli bir şey değil. Tasmanın yeri o" demiş. Kurt çok şaşırmış. "Ne? Tasma mı bağlıyorlar? O zaman her istediğin yere rahat bir şekilde gidemezsin" demiş. Köpek de "Sorun edecek bir şey yok. Ne çıkar ki bir tasmadan?" demiş. Kurt bu sözler karşısında köpekten ayrılmış ve ormanda başka bir yöne doğru yürümeye başlamış. Bu arada da köpeğe dönüp "Sizin olsun kuzu eti de kemiği de. Ben özgürlüğümü kimselere veremem. Kimsenin de boyunduruğu altına giremem" demiş ve uzaklaşmış gitmiş. Gidiş o gidiş. O zamandan beri ormanda özgür bir şekilde yaşıyormuş bizim kurt.
özgür bir şekilde yaşamak hayatta her şeyden kıymetli. Bu masalımız da burada bitmiş. Kurt ile Çoban Masalı. Bundan yıllar yıllar önce uzak ormanlardan birinde yaşayan bir kurt kendine yiyecek bulmanın yollarını arıyormuş. Derken aklına bir fikir gelmiş. Bizim kurt bir tilki kadar kurnaz olmasa da kurnazlığı becerebiliyormuş. Ormanda otlayan koyunlar aklına gelmiş hemen. Ve bir plan kurup planını işletmeye başlamış. Bir gün sürünün etrafında belirivermiş ve sürüden ayrılan ya da çalılıkların arasında tek başına otlayan koyunları bir bir toplayıp bir araya getiriyormuş. Çoban kurdu görünce önce çok korkmuş. Herhalde bizim koyunların her birini tek tek mideye indirecek demiş. Sonra bakmış ki kurt çoban köpeklerinden bile daha güzel iş yapıyor. Sürüye bir çekidüzen veriyormuş. Günlerce bu böyle devam etmiş. Çoban kendi kendine bu kurt hiç de kötü hayvana benzemiyor. Onda fırsat kollayan bir düşman hali yok. Bıraksan koyunları bekleyecek neredeyse demiş. Kurda bir güvenmiş ki sonunda koyunları kurda emanet edip kasabaya gitmiş bir gün. Bizim kurdun istediği de tam buymuş. Sürü çobansız kalınca kurt kafasına göre koyunları, kuzuları bir bir mideye indirmiş. Çoban kasabadaki işlerini bitirip akşam dönünce sürüdeki koyunların telef olduğunu görmüş. Başlamış dövünmeye. "Oh olsun sana! Ne demeye kalktın da koyunları kurda teslim ettin?" demiş kendi kendine. Dövünmüş dövünmesine ama dövünmesi telef olan koyunlarını geri getirmemiş. Kurda koyun teslim edersen olacağı bu. Sizler de neyi kime emanet edeceğinizi iyi düşünün taşının. Sonra çobanın yaptığı hataya siz de düşmeyin. Masalımız da burada bitmiş. Kurdun Krallığı Masalı. Bir varmış bir yokmuş. Ormanın birinde aslan yokmuş. Bundan uzun zaman önce güzel bir ormanda bir kurt tek başına yaşarmış. Bu kurdun ormanda yaşayan diğer hayvanlarla ilişkileri hiç de iyi değilmiş. Diğer hayvanlar kurttan çok korkarlar ve çekinirlermiş. Bu nedenle de kurtun yanına hiç gitmezler, onu hep yalnız bırakırlarmış. Bu kurt hep tek başına gezer ve avlanırmış. Avladığı yiyecekleri de kimseyle paylaşmazmış. Ormanın bir yerinde bolca mantar bulduğunda bile bütün mantarı tek başına yemiş. Ormandaki hayvanlardan hiçbirine bulduğu mantarlardan bahsetmemiş. Kurt böyle yaşayıp giderken ormanın kralı olan aslanın başka diyarlara gittiğini haber almış. Başka diyara giden aslan artık geri dönmeyecekmiş. Kurt aslanın başka diyarlara göçtüğünü duyunca hemen kral olmak için harekete geçmiş. Kral olmak tam ona göreymiş. Diğer hayvanlar yakalasın, getirsin, kendisi afiyetle yesin istiyormuş. Hemen ormandaki bütün hayvanları toplayıp onlara krallığını ilan etmiş. Krallık herkesin yapabileceği iş değil. Ormanlar kralı aslan ormandaki hayvanlarla çok iyi geçinir.
onlara bir arkadaş gibi yaklaşırmış. Bu nedenle de diğer hayvanlar aslanı çok severlermiş. Aslanı sevmelerinin nedenlerinden biri de aslanın paylaşmayı çok sevmesiymiş. Bizim yalnız gezen kurt da krallığında rahat etmek, diğer hayvanların yiyeceklerine ortak olmak istemiş. Ama bu yapacaklarını adaletli davranmak kılıfı altında yaparsa diğer hayvanların sorun çıkarmadan bunu kabul edeceğini düşünmüş. Adaletini göstermek için hemen bir kanun yayınlamış. Yayınladığı bu kanuna göre her hayvanın yakaladığı avlar belirli bir yerde toplanacak. Böylece hiçbir hayvan açlık sıkıntısı çekmeyecekmiş. Teklif büyük bir coşkuyla karşılanırken eşek söz alarak şöyle demiş. Bu asilce sözlerden dolayı kralımızı kutlarım ama önce bunu kendisinin uygulaması gerekmez mi? Çünkü dün yakaladığı avı tek başına yemek için kendi evine götürdü. Bize de pay vermedi. Bunun üzerine diğer hayvanlar bu defa da eşeği alkışlamışlar. Kurt biraz düşündükten sonra yayınladığı kanunu iptal etmiş. Bu masalımızda da kurdun yaptığı gibi insanlar bir kanun koyuyorlarsa önce buna kendileri uymaları gerekir. Kendileri uymuyorsa öyle bir kanuna ihtiyaç yok. Bu masalımız da burada bitmiş. Kurt ve Leylek masalı. Bundan yıllar önce uzak ormanların birinde bir kurt yakaladığı balığı afiyetle yemiş. Ama yedikten sonra da balığın kılçığı boğazına takılı kalmış. Ormanda bir o yana bir bu yana koşturan kurt bir türlü boğazındaki kılçığı çıkaramamış. Ormanda gördüğü hayvanlardan yardım dilemiş ama kimse onun derdine derman olamamış. Kurda yardım edememişler. Kurt son çare Bilge Kaplumbağa'nın yanına gitmiş. Bilge Kaplumbağa da kurdun bu halini görünce ona çok acımış ve boğazındaki kemiği ancak uzun gagası olan bir hayvan çıkarabilir. En uzun gagalı hayvan da leylektir. Gidip ondan yardım iste demiş ve onu leyleğe göndermiş. Bu fikri pek beğenen kurt hemen leyleğin yanına gitmiş. Leyleğin yanına varır varmaz, sevgili leylek, çok acil yardımına ihtiyacım var. Balığı yedim ama kılçığı boğazıma takılı kaldı. Ne yapsam çıkaramıyorum. Şu upuzun gaganla boğazımdaki kılçığı çıkarsan beni büyük bir yükten kurtarmış olursun. Bunun sonunda da sana ömür boyu minnettar olurum demiş. Leylek kurdun halini görünce pek bir acımış ve kurttan ağzını bütün gücüyle açmasını istemiş. Uzun gagasını kurdun ağzına sokarak sonunda kılçığı çıkarmayı başarmış. Kurt kılçıktan kurtulmanın verdiği rahatlıkla ormana doğru yürümeye başlamış. Leylek de o sırada kurdun arkasından bakıyorum da hemencecik yapılan iyiliği unuttunuz demiş. Günlerdir katlanamadığın acıdan seni kurtardım. Bana bir teşekkür borcun olmalı demiş leylek. Kurt da biraz hiddetli bir şekilde leyleğe dönüp nerede görülmüş kafasını kurdun ağzına sokan bir leyleğin sağ olarak kaldığı. Dua et ki şu an hayattasın. Seni oracıkta yiyebilirdim demiş. Bence sen bana teşekkür etmelisin.
Çünkü isteseydim oracıkta boğazını kopartıverirdim. Şu anda hayatta olmazdın. Söyle bakalım, senin bana teşekkür etmen gerekmiyor mu? Demiş kurt. Herkes kendine yakışanı yapar. Kurt da kendine yakışanı yapmış burada. Kötü, düşüncesiz kişiler kendilerine yardım edenlere teşekkür etmek yerine onlara kabalık yaparlar ve bir de üstünlük taslarlar. Bu tür davranışlar tamamen yanlış. Siz olun, size yapılan bir iyiliği karşılıksız bırakmayın. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri iyiliğe iyilikle karşılık verenlere, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.